Allah bizim ne yapacağımızı biliyorsa bizim suçumuz ne? Allah senin kim olduğunu sana gösteriyor. Canlıdan aynı canlının çıktığını gören adam Allah'ın varlığına delil arıyor ya. Şeytan bunu bildiği için bu konuda sana vesvese vermez ki bu konuyu düşünmeyesin. Ateizm, sebep olarak neyi söylüyorsan getir onları bir araya getir, bir tane tohumu çıkarsın. Yalan düzeltmek için yalan söylemeye ateizm deniyor. Sen bir çekirdeğin meydana gelişini izah edemezsin. Sen tesadüfe veriyorsun. Sen evrime devrime veriyorsun. Bir sineğe mucize yapabilir misin? Yapamam. Ateizmin beyni, ateizmin çapı bu kadardır. Ateizmin en çok korktuğu kelime nedir? Azrail gibi korktuğu, ölüm gibi korktuğu bir kelime vardır Azrail. Nedir o? Amaç varsa şuur yok mudur? Amaç şuurun neticesi değil midir? Ateizmin evrim zaten gerçek ya falan deyip evrimi sorgulamıyor. Solungacın nasıl akciğere döndüğünü sorgulamıyor. Kalp ne zaman çalışmaya başladı? Eğer canlı evrim geçiriyorsa insan, bu kalp bir zamanlar yoktu demek, öyle değil mi? Nasıl var oldu o zaman? Var olduysa bir zaman çalışmıyor demektir. Ne zaman çalışmaya geçti? Evrim meselesini neresi düzeltelim ya? Bütün masallar içinde evrimin istisnai bir yeri var. Baştan sona hepsi masal. Sebepler hayalidir. Onu hakikat zannetmek şirktir. Sebep diye bir şey yoktur. Sebep diye gözüken şeyler vardır. İstikametli bir müzakerenin, hatasız bir müzakerenin olabilmesi için tartışılan mevzudaki bütün kelimelerin muhtevasının, içeriğinin doğru olarak bilinmesi gerekir. Karşılıklı konuşurken aynı meselede kullandığımız kelimelerden iki kişi farklı bir şey anlıyorsa orada bir iletişim gerçekleşmez. Gerçekleşen de yanlış olur. Bu mesele çok mühimdir. Fakat maalesef kelime sayısı noktasında ulusça dev bir darbe yediğimiz için meselenin dehşetini tam olarak intikal edemiyoruz. İnsan zihni çok yüksek bir kapasiteye sahiptir ama bu kapasiteden istifade edebilmek kelime sayısı kadar. İnsan kelime bilmezse hiç yine düşünür, ufak tefek böyle basit şeyleri düşünebilir. Günlük hayatına lazım olan pratikte açlıkla, toklukla ilgili meseleleri düşünebilir ama sosyal meseleler dediğimiz, içtimai meseleler dediğimiz, zihne ait meseleler dediğimiz meselelerde kelime sayısının eksikliği insanın düşünmesini kısıtlar. Bu kelime sayısının eksikliğinin en kötü ve pis tarafı, kelime sayısı eksik olan bir kimse, eksik kelime sayısının zihnine nasıl sınırladığını idrak edemez. Nasıl oluyor da benim anlamımı daraltıyor, beni nasıl dumura uğratıyor, kelime sayısı eksik olan kimse bunu fark edemiyor. En büyük mesele bu. Bunun çok sıkıntısını biz çekiyoruz Nur talebesi olarak. Çünkü çok ciddi meseleleri karşıdaki adamın bildiğini varsayarak konuştuğumuzda belki alanımız olmak hasebiyle biraz intikal oluyor. Bakıyoruz ki adamın İslamiyetle alakadar meselelerde iğnenin ucu kadar bilgisi yok. Bazı kısımları Risale-i Nur talebesi belki işin felsefesini bilmiyor olabilir. Yani Risale-i Nur okuyan kimse işin felsefi tarafını bilmiyor olabilir. Çok da zorunlu değil bilmesi ama oradaki kelimeleri Nur talebesi farkında olmadan Risale-i Nur okuduğu zaman kelime muhtevalarını, kelime içeriklerini Kur'an'ın anlattığı gibi öğrenir. Kur'an bir kelimeyi hangi içerikle kullanıyorsa, hangi muhtevayla kullanıyorsa Risale-i Nur o kelimeyi o muhtevayla kullanıp insana o şekilde kullanmayı öğretir. Bundan dolayı Nur talebesi hiç kimseyi şüpheye düşürtmez. Bir meseleye verecek cevabı olmasa bile karşıdakini şüpheye düşürtmez. Farkında olmadan yapıyor bunu. Bu noktaya nazardan Risale-i Nur'un kelime sayısını arttırmak ve kelime içeriklerini doğru olarak kullandırmak noktasında istisnai bir yeri var. Kural olarak bir meseleyi anlatacaksak veya dinleyeceksek kesinlikle o meselenin kritik kelimelerini doğru bilmemiz gerekiyor. Kafamızda şu anda farz-ı muhal böyle bir şey yapabilsek, herkesin elinde bir kağıt kalem versek ve bu kağıt kalemi verdikten sonra bazı 20-30 tane çok kritik kavramları sorsak, İslamiyet'te hani zaten bilinmesi lazım gelen, zaten bildiğimizi düşündüğümüz bazı kelimelerin tam olarak karşılıkları nedir diye sorsak %80 yanlış çıkıyor. Komik yani acı bir tablo ama %80 yanlış çıkıyor. Genelde dikkat edin herkesin mesela kader noktasında soru sorar. Kader noktasında sağa bakarsın, sola bakarsın soru hep aynı gelir. Allah bizim ne yapacağımızı biliyorsa bizim suçumuz ne? Niye soruyor bu soruyu? Çünkü kader kelimesinin Türkçesini bile bilmiyor. Kader kelimesinin tam olarak İslamiyet'te hangi içerikle kullanıldığını da bilmiyor. Bilmediği için soru geliyor. Öyleyse bizim şu anda en büyük sıkıntımız kelimelerin içeriklerinin yanlış olması zihnimizde. Bu ise anlamayı engeller. Bu meselenin farkında olan öğretmen, hoca tayfesi eğer bu meseleyi çok güzel bilirse insan zihninin ancak doğru kelimeyi doğru içerikle bildiğinde anlayabildiğini anlarsa, biliyorsa bunu mesela bir dersi anlatacağı zaman önce anlatacağı konunun
kritik kelimelerinin karşılıklarını verir. Örneklerini çözer. Öğrencinin diyelim ki fizik dersi işleyecekse fiziğin içinde geçen hızdı, kuvvetti, torktu, kütleydi. Bunlar olmadan fiziği anlayamazsın. Yani kütleyi bilmiyorsun, hızı bilmiyorsun, kuvveti bilmiyorsun, hacmi bilmiyorsun. Nasıl fizik anlatacaksın? Anlatamazsın. Önce bunları anlatır, sonra fizik dersi işler. Sen kimya dersi işleyeceksen tepkime nedir bilmezse öğrenci, element nedir bilmezse, bileşik nedir bilmezse, egzotermik tepkime, endotermik tepkime bilmem bütün bunları bilmezse, ısı veren tepkime, ısı alan tepkime gibi bunları bilmezse çocuk nasıl kimyayı anlayacak? Sen anlatırsan o da bakar böyle yani. Dolayısıyla bir meseleyi anlamak, bir meseleyi müzakere etmek, bir mesele hakkında doğru bilgi elde edebilmek için, karşıdakini de doğru anlayabilmek için ve anlatabilmek için mutlaka doğru kelime ve doğru kelime içeriğinin iki zihinde de aynı olması gerekiyor. Şimdi bu kritik kelimelerden 2 tane esbab ve müsebbebat. Sebep deyince mesela zihnimizi yoklayalım. Şimdi sebep dedik, burada yazıyoruz esbab ve müsebbebat. Sebep dediğimizde, sebepler, esbab dediğimizde zihnimize ne geliyor diye bir yoklasak ve bir kenara yazsak. Sebep de nedir? Yazalım zihnimizde bir kenara. Müsebbebat nedir? Kendimize sorup onu da yazalım bir kenara. Sonra bir daha bakalım burada. Üstad nasıl anlatıyor bakalım. Bakalım bunu hangi içerikle veriyor? Bilmek lazım ki Risale'deki kelime muhtevaları Kur'an'ı anlamak içindir. Kur'an'ın kullandığı içerikle kullanır Risale-i Nur. O cihetten hakikaten bu asırda bir benzeri yoktur. Hani diyor ya lemalarda bu Risale'leri bir sene anlayarak, mütalaa ederek okuyan o zaman hakikatli bir alim olabilir diyor. Özellikle benim gibi ilahiyatçılardan çok itiraz gelir yani. Niye? Ne alaka? Bir sene okuyorsun, anlayarak okuyorsun ve zaman hakikatli bir alim oluyor. Evet, meseleyi anlayamazsa anlamaz tabii yani işin aslı. Nedir o? Risale-i Nur insanı iman ilmi kazandırır. İman ilmini kazanmak için onunla alakadar kavramları, mefhumları, kelimelerin içeriğini Kur'an'la aynı şekilde anlıyor olması gerekir ki zaten Risale-i Nur kelime sayılarını verir, kelimeyi verir. O kelimelerin muhtevalarını da Kur'an'da olduğu gibi doğru olarak verir. İlim nedir ki zaten? İlim budur yani. Şimdi esbab ve müsebbebat meselesine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki yani elma deyince ağaç onun sebebi oluyor, elma da müsebbep oluyor. En basit haliyle durum böyle. Görüyoruz ki en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Durum neymiş? En büyük bir sebebin en küçük bir sonuca müsebbebe kuvveti yetmiyor. Buradan ne çıkarıyoruz? Demek ki esbab bir perdedir, müsebbepleri yapan başkadır. Biz sebep olarak gözükene bakıyoruz, sonuca bakıyoruz. İkisini kıyasladığımızda yok diyorsun bu sebepten bu sonuç çıkma şansı çıkıyor. Ha öyleyse arada müdahale var demektir. Bunu izah edecek şimdi nasıldır? Mesela hassiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. İnsan kuvve-i hafızasına bakıyoruz. Herkesin kafasında şu anda kuvve-i hafıza var. Herkesin kafasında şu anda kaydetme diye bir hakikat var. Biz teypleri bulmadan önce, biz disketleri, CD'leri bulmadan önce, biz hard diskleri bulmadan önce daha önceden kayıtlar yapılıyordu kainatta. Daha önce ağaçlar çekirdeklerine kaydediliyordu. İnsanlar, hayvanlar hücrelerine kaydediliyordu. Kayıt vardı kainatta. Ve insan kafasının içine hatıralar, bilgiler kaydediliyordu. Renkler, kokular, tatlar kaydediliyordu. Bilgiler kaydediliyordu. Biz daha kaydetme hakikatini keşfetmeden önce bu kayıtlar vardı zaten yani. Biz o kayıtlardan bir tanesi, iki tanesini taklit ettik sonuçta. Bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşt hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Şimdi bak en büyük deliller ülfet perdesi altına gizlenir. En büyük deliller farkına varamadığımız delillerdir. Şimdi insan hafızasının farz-ı muhal açtık kafasını insanın. İçinde hafızanın olduğu yere de bakıyoruz ve bu hafızayı çalışırken diyelim ki bakıyoruz oraya. Acaba şu ana kadar şu mesele aklımıza ne kadar gelmiştir? Hamsiyi yedik. Hamsinin tadı kayda geçti, doğru mu? İnsan hafızasında hamsinin tadı kayda geçmiştir. İnsan hafızası hamsinin kokusunu da kayda almıştır. Bir dahaki sefer gördüğünde bu bizim hamsi diyorsun. Çünkü hamsi kayda geçmiştir. Tadı kayda geçti, kokusu kayda geçti, şekli kayda geçti. Onunla ilgili hatıraların kayda geçti. Acaba hafızayı açsak, şuradaki avize kadar büyütsek hafızayı, insan hafızasını, belki şu oda kadar büyütsek hafızayı ve oraya baksak. Mesela koku nasıl yazılıyor oraya? Mesela ses nasıl yazılıyor oraya? Mesela tat
Nasıl yazılıyor ya? Biz daha kokunun ve tadın nasıl kaydedildiği seviyesine gelmedik değil mi? Bak sesleri kaydediyoruz şu anda farklı bir şekilde. Görüntüleri kaydediyoruz farklı bir şekilde. Biz daha henüz tatların ve kokuların kaydına daha gelmedik. Ama bizim daha bak 21. yüzyıla geldik. Daha çalışıyoruz. Belki yarın öbür gün onlar da becerilecek. Kokular, tatların da belki kaydolacak ama bakın bugünkü teknolojik seviyemizde bu kadar çabanın neticesinde biz daha henüz tadın ve kokunun nasıl hafızaya geçtiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Ama binlerce senedir bizim kafamızda, hayvanların da kafasında, zihninde bu tatlar ve kokular kayda geçiyor. O mekanizma yaratılmış. O mekanizma işliyor. Tadın ve kokunun kayda geçtiği bir cihaz, bir alıcı cihaz burada duruyor. Ama benim merak ettiğim nokta şurası. Burada esbab ve müsebbebat dedi ya, tahmin edelim. Hafızaya tat nasıl yazılır? Hafızaya koku nasıl yazılır? Ben nasıl yazıldığına dair bilgim yok ama kafamın içinde yazılıyor. Acaba akıllı insan olarak ben kokunun nasıl kayda geçtiğine dair hiçbir bilgim yok. Tadın nasıl olup da kayda geçtiğine dair hiçbir bilgim yokken binlerce senedir insan var olduğundan beri bunların direkt kayda geçiyor olması bir şey ifade etmiyor mu? Bunu yapabilecek olan akıllı insan yapamadığına göre acaba bunları yapanın çok daha yüksek bir akla, çok daha yüksek bir fikre, çok daha yüksek bir zekaya tabiri caizse sahip olması gerekmiyor mu? Peki bizim sevap olarak gördüğümüz ne burada? İnsanın zihnine, insan hafızasına koku kaydedilir, insan hafızasına tatlar kaydedilir, bilgiler kaydedilir. Çok merak ediyorum. Nasıl kaydediliyor? Mesela ben şimdi buraya bakıyorum, karşılıklı baktığımda 100 tane lamba yanıyor burada. Benim hafızamda 100 tane lamba şekliyle beraber kayda geçti. Arkadaş oradan beri çay dağıtmaya başladı. Çayın kokusu geldi, kayda geçti. Koku nasıl orada kayda geçiyor? Bu mekanizma nasıl işliyor? Bu birinci kısım. İkinci asıl soru şu. Bu kayda geçişin olduğunu görüyoruz zaten. Bir kayda geçme var. Bir kokunun, tadın, bilgilerin, hatıraların, her şeyin kayda geçtiğini görüyoruz zaten. Mühim olan şu. Bu kayda geçirme hadisesi nasıl var olmuştur? Buna bir sebep söyleyelim. Diyelim ki insanın kuvve-i hafızasının var olabilmesi için şöyle bir şey oldu. Onun neticesinde de kayda geçmek diye bir mekanizma meydana geldi diyelim. Söyleyeceğimiz tek bir cümle var mı? Ama çalışıyor. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap belki kütüphane ekündedir ki bütün sergüzeşt hayatı içinde karıştırmaksın yazılıyor. Bir küçük bölgede çocukluğumuzdan itibaren tüm hatıralarımız, görüntülerimiz, seslerimiz, kokularımız, tatlarımız, duygularımız çocukluktan beri karıştırılmaksızın sırayla yazılıyor. Yani dün değil, önceki gün değil, daha önceki gün her bir kayda geçiyor. Bu şekilde bir hafızaya acaba şu mucize kudrete hangi sebep gösterilir? Bir kudret mucizesine, kaydetme diye bir hakikatin olduğu bir mucizeye hangi sebep gösterilebilir? Telafi dimaiye mi? Beynin böyle lif girintili çıkıntılı böyle olması mı? Basit şuursuz hücre zerreleri mi? Kaydı yapan hücrelerin zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki eğer sebeple sonuç arasında bir bağlantı yoksa ama sonuç hep o sebepten meydana geldiğini görüyorsak arada birisinin müdahale ettiği anlamına gelir. Halbuki o mucize sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki yani renkleri, tatları, kokuları, şekilleri, bilgileri, hatıraları, duyguları kaydeden bu kuvve-i hafızanın nasıl bir müsebbibi, sebep olabilir? Nasıl bir kimin sanatı olabilir? Beşerin haşirde neşredilecek büyük defter-i amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük sene istinsa edip yazıp aklının eline verecek bir saniye hakimin sanatı olabilir. İnsanın biliyorsunuz haşirde bir sayfa içinde yazılı olarak amel defteri eline verilir. Bakın şimdi eskiden bu rivayetler vardı. Ben çocukluğumdan beri biliyorum. İnsanın bütün yaptıkları bir sayfada insana verilecek. İnsanlar o zaman tamam Allah istiyorsa yapar. Tek bildiği oydu, onu söylüyordu. Şu anda bir sayfayı geçtik. Dese ki yani Allah bir noktanın içine koyacak tüm alemlerini dese kimseye garip gelmiyor artık. Bir noktanın içine koyuyor desen artık garip gelmiyor. Bak o zaman bir sayfanın içine konuyor dendiğinde garip geliyordu. Halbuki Cenab-ı Hak bunu nereye kaydediyor? Senin zihnine. Senin amellerine kim şahit? Sen. Allah insanı imtihan eder. Aslında imtihan etmez yani. İmtihan dolaylı bir sonuçtur. Allah senin kim olduğunu sana gösteriyor. Ölmeden önce, insan son nefesini vermeden önce kim olduğu ortaya çıkmış olarak toprağa giriyor. İnsan ölmeden önce ayarı ortaya çıkıyor. Hadiseler senin ayarını çıkartmak için döner. Senin neye layık olduğunu, kaç paralık olduğunu, benim kaç paralık olduğumu, hangi seviyede olduğumu, insan olarak ne kadar puan alabildiğimi
vesaireyi gösterecek şekilde benim bütün ayarım ortaya çıkar. Ondan sonra ben ölürüm. Ölmeden önce herkesin ayarı netleşmiş olacak. Ve bu ayarın netleşmesi için Cenab-ı Hak hadiseleri bunlar için yaratır. Filistin'deki bir hadise, dünyadaki herkesin o Filistin'e bakarak oradaki taraftarlık veya düşman olmakla kendi safını, kendi seviyesini, kendi ayarını ortaya koyar. Herkes taraftarlığıyla seviyesini belli etmiş olur. Öyle ya da böyle. Ölmeden önce herkesin ayarı ortaya çıkmış olacak. Sende bir cevher var mı? Altın mısın, bakır mısın, ayarsız mısın, nesin? Hepsi ölmeden önce netleşmiş olacak. Senin ayarını, senin hayatının tarzı, usulü, taraftarlıkların, okudukların, arkadaş grubun, okuduğun kitaplar, bütün gördüklerin, tasdik ettiklerin, izan ettiklerin vesaire tüm bunların toplamında senin ne olduğun ortaya çıkmış olarak toprağa gireceksin. Herkes böyle olacak. Ayarı ortaya çıkaracak. İşte bütün bunları meydana yapmak için bütün kaydı Cenab-ı Hak çok ilginç amel defterini Cenab-ı Hak insanın kafasının içine koymuş. Amel defterimiz nerede? Kafanın içinde. Kafada hiçbir şey silinmez bu arada, onu söyleyelim. Çocukluğumuzdan itibaren gördüğümüz hiçbir şey kayıttan silinmez. Sadece kayıtlara ulaşmak zayıflıyor. Bir insan yaşlandığında bazen hatırlamıyor falan ya. O hatırlamamak hafızanın silinmesinden değil, hafızaya giden yolun zayıflamasından. Kayıtta duruyor. Kayıt asla silinmiyor. Amel defterimiz orada duruyor. Bizim baktığımız nokta burası değil ama nedir o? Bunun sebebi ne olabilir? Bunu ne yapmış olabilir? Senin haşirde amel defterini hazırlayan yapmış olabilir. Çünkü o her şeyi kaydediyor. Bitkinin yaprağının şeklini, tadını, kokusunu, kaç yaprak olacağını, dallarının biçimini, yüksekliğini, genişliğini, çapını, ayarını, ne zaman suyu çekecek, ne kadar yükseğe götürecek, hangi tür meyve çıkacak, meyvenin tadı, kokusu, şekli, çekirdeği, çekirdeklerin kaç tane olacağı, tekrar yeni baharda topraktan o ağacı çıkartabilmek için gerekli yazılımına kadar her şey o çekirdeğin içinde yazılıyor. Çok ilginç ya. Ağacın bütün programı çekirdekte yazılıyor. Ama çekirdeğin içinde kendisi gibi çekirdek üretecek bir yazılım yazılıyor. Bu cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Çekirdek içindeki yazılım kendisi gibi yazılımı olan bir çekirdek üreten bir yazılım. Böyle bir şey tasarlasak mutlaka yazılımcı arkadaş vardır aramızda, bilgisayarcı arkadaş vardır. Bir program tasarlasak ki program kendi kendisinden üretiyor. Böyle bir program tasarlasak. Veya bir makine tasarlasak ki bu makinenin ürünü kendisi olsun. Böyle bir makine tasarlayabilir miyiz? Makine birebir aynı olacak. Yani bir mikrofon yapacağız. Bu mikrofon bir mikrofon yapacak. Nasıl? Bir kamera yapacağız. Kamera da kamera üretecek. Nasıl? Öyle bir şey olsaydı farz-ı muhal olmaz ama aklen mümkün değildir. Aklen muhaldir. Bir kameranın kamera yapması, yani yapanla yapılan arasındaki sıfat birebir aynıysa üretemez. Dikkat edelim buraya. Bir mantık kuralıdır bu. Birebir yapan ve yapılan arasında sıfat birebirse o onu yapamaz. Mutlaka yapanın daha çok sıfata sahip olması gerekir. Bilgisayar yapanın bilgisayardan daha mükemmel, mikrofonu yapanın mikrofondan daha mükemmel, kitabı yazanın kitaptan daha mükemmel olması bir zorunluluktur, bir mecburiyettir. Hiçbir zaman çimento fabrikasından çimento fabrikasını ürettiremezsin. Farz-ı muhal, buraya dikkat edelim, farz-ı muhal. Bir makine yaptık ve o makine kendisi gibi bir makine üretseydi, bunun teknolojik seviyesi hakkında ne söylerdik? Mesela bir araba yaptık, arabada kendisi gibi araba üretseydi. Hatta şöyle bir şey olsaydı, arabayı alıyoruz, arabanın kolunun kulpunu koparıyoruz, toprağa dikiyoruz, oradan da bir araba çıksaydı. Bu nasıl bir teknoloji olurdu? İnsanlar göre göre gözlerinin önünde kainatın en büyük mucizesini fark edemez oldular. Nedir o? Ağacın dalını kes, toprağa dik, ağaç çıkıyor. Bu nasıl bir teknoloji? Bu nasıl bir seviye? İnsan gözüyle gördüğü için sürekli görüyor ya, habire görüyor ya normal. Çimento fabrikasından çimento fabrikası çıkartamazsın. Şeker fabrikasından şeker fabrikası çıkartamazsın. Uçak fabrikasından uçak fabrikası çıkartamazsın. Tren fabrikasından tren fabrikası çıkartamazsın. Hiçbir şey kendisinin müsebbibi olamaz. Kendisini yapan olamazken ağaçtan aynı ağaç çıkıyor. Hayvandan aynı hayvan, insandan aynı insan çıkıyor. Eğer bir makine yapsaydık da kendi kendini meydana getirseydi, bir telefon imal ettik, telefon kendisi gibi telefon meyvesi verseydi falan böyle yapsaydı, insanın ağzı hayretten açık kalırdı. Bu nasıl bir teknoloji ya demez miydi? Şimdi gözümüzün önünde Allah elmadan elma, armuttan armut, kertenkeleden kertenkele, bülbülden bülbül, gülden gül, insandan insan yapıyor ya. Birebir aynı. Bu nasıl bir teknoloji? Hadi buna sebep söyleyelim. Sebep ve sonucu aynı anda sebebin daha fazla sıfata sahip olması lazım gelirken birebir aynı olduğu halde o onu yapıyor gözüküyorsa esbabla mesele var.
Bunun tek bir açıklaması vardır. Nedir o? Birisi müdahale ediyor. Birisi müdahale ediyor. Başka türlü aklen bir şey kendi kendisini yapamaz. Bir şeyin kendi kendisini yapması, kendisinin aynısından yapması muhaldir. İmkansızdır. Ama oluyor. Arabanın kulpunu koparıp da toprağa aslında bir ağaç çıksa, insan der bu ancak çizgi filmlerde olur değil mi? Arabanın kulpunu kopartıp atacaksın toprağa, araba çıkacak. Tekerini sökeceksin, atacaksın toprağa, araba çıkacak. Böyle bir şey olur mu? Olsaydı insanın hayretten ağzı açık kalmaz mıydı? Yahu her ağaç böyle değil mi? İnsan ne kadar gaflette. Allah gözün önünde varlığını insanın gözüne çakıyor yani. İnsanın gözüne çakıyor. Varlığını ağacın kendi kendine kendisi gibi bir netice verdiğini gören adam Allah'ın varlığına delil arıyor ya. Canlıdan aynı canlının çıktığını gören adam Allah'ın varlığına delil arıyor ya. Mantıken bir şey kendini yapamayacağını gösteriyor ki bu şey ancak Allah'ın müdahalesiyle olur aşikarken Allah'ın varlığına delil arıyor. Allah var mıdır diye soruyor. Eğer Allah var mıdır diye soruyorsan o halde ağacın kendisi gibi ağaç yapmasını normal kabul ediyorsun demektir. Hayvanın kendisi gibi hayvan yapmasını normal kabul ediyorsun, sıradan kabul ediyorsun demektir. Peki hadi bir netleştir de, hadi bana bir izah et, bir şeyin kendi kendisi gibi bir şeyi yapmasının mekanizmasını bana izah etmek isteyen var mı? Anlatmak isteyen var mı? Hiçbir ateistin bundan bahsettiğini duydunuz mu? Bir canlı nasıl olup da kendisi gibi bir canlının meydana getirdiğine, bu canlı meydana getiren yazılımın nasıl var olduğuna ilişkin ateistlerin herhangi bir şey söylediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Konuyu saptırıp başka bir tarafa çeker öyle cevaplar. Niye? Çünkü o konuya söyleyecek bir şey yoktur. Üstad diyor ki 4 şeyin sebebi yoktur. Vücut, var olmak, hayat, nur, rahmet. Bunların sebebi yoktur. Ne demek sebebi yok? Allah doğrudan doğruya yaratır. Araya sebep koyamazsın. Şimdi Allah doğrudan doğruya yatıp araya sebep koyamadığı için burada düşünmeye başladığında Allah Allah demek zorunda kalırsın. Şeytan bunu bildiği için bu konuda sana vesvese vermez ki bu konuyu düşünmeyesin. Düşünürsen Allah demek zorunda kalırsın. Esbab ve müsebbebat. İman ve inkar arasındaki o sınırı belirleyen esbab ve müsebbebata insanın nasıl baktıdır. Evet, işte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak renkleri, tatları, kokuları, şekilleri, bilgileri, duyguları vesaire kaydeden beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et. Ne var insan hafızasına yazılım yapıldığı gibi başka neler de var? Yumurtalarda, çekirdeklerde, tohumlarda aynı şekilde yazma hakikati devam ediyor. Bir yazılım var mı? Çekirdekte bir yazılım var mı? Yumurtada bir yazılım var mı? Tohumda bir yazılım var mı? Evet, hepsinde bir yazılım var. Merak ediyorum hakikaten hiç kimseye soran oldu mu? Böyle bir ateiste soran oldu mu? Yumurtanın içindeki civcivin yazılımı nasıl var olmuştur diye sordunuz mu hiç? Bence bir sorun ya. Şöyle rastlayınca Allah'a gerek yok. Bilim her şeyi çözdü diyen, canın var olması için Allah'ın yaratmasına gerek yok. Evrim bu işe yeter diyen adama insan hücresinin içindeki 36 trilyon hücredeki her bir hücrede 3,2 milyar baz çifti yani 6 milyar 400 milyon kaydın nasıl gerçekleştiğini, o yazılımın nasıl yazıldığını bir soralım. Bakalım ne diyor? Bir masal nasıl anlatılır biz de bilelim yani. Evet, yumurtanın içinde buraya dikkat edelim. Mesele neydi? Mesele esbab ve müsebbebattı. Sebepler ve sonuçları. Buraya dikkat edelim. Yumurtayı tavuğun altına koyuyorsun. 3 hafta, 21 günde 3 hafta. 3 hafta sonra taş parçası denen yumurtanın içinde bir canlı teşekkür ediliyor. Ve o canlının bir özelliği var. O canlı, yumurtanın içinde yaratılan o canlı, yumurtanın içinde hayatı devam edemez. Yumurtanın içinde yaratılan civcivin yumurta içinde işe yaramayan ayakları var. Civcivin yumurtanın içinde işe yaramayan kanatları var. Civcivin yumurtanın içinde işe yaramayan gözü kulağı var. Civcivin yumurtanın içinde işe yaramayan akciğeri var. Ve buradaki sebep nedir? Yumurta. Sonuç nedir? Civciv. Sebep yumurta, sonuç civciv. Peki yumurtanın içinde meydana gelen civciv yumurtanın içinde yaşayacak şekilde mi tanzim ediliyor? Hayır. Nereye? Yumurtanın dışına göre tanzim ediliyor. Çünkü kuşun akciğeri var, hava var. Kuşun gözü var, ışık var. Kuşun kulağı var, ses var. Hava var, kanat var. Yeryüzü var, ayak var. Taneler, buğday tanesi, bu arpa tanesi var. Onları ezecek taşlığı var. Yumurta denen taş parçasının içindeki civcivin yumurtanın dışındaki dünyada var olan buğday, arpa, yulaf tanelerini ezecek taşlığı var. Geleceğe göre tanzim etmek hangi sebebe isnat edilebilir? Allah'tan başka bir sebep söyleyelim ki civcivi yumurtanın dışındaki hayata göre tanzim ediyor. Söylenecek hiçbir şey yoktur Allah'tan başka.
Her birini tefekkür etsek, yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et ve bu cami küçük mucizelere sayır müsebbebatı da kıyas et. Daha bunun dışındakileri de kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki, değil onun adi basit sebebi, belki bütün esbab toplansa onlara karşı ishar edecek. Ateizm, sebep olarak neyi söylüyorsun canlının var olmasında? Neyi söylüyorsan getir onları bir araya, getir bir tane tohumu çıkarsın. Getir bir tane civciv çıkarsın. Getir bir tane bülbül çıkarsın. Çıkarsın bakalım. Getir bir tane böbrek çıkarsın. 32 sözdeki hatırımıza gelsin. Zerrelerden, atomlardan ta güneşlere, yıldızlara kadar seyahat eden oradaki seyyah. O seyyah nedir? Önce bir atoma rast gelir. Sonra hücreye rast gelir diyor teker teker. O Risale-i niye yazmışlar? Neyi söylüyor? Orada bütün esbabperest, nacumperest bilmem hepsine temsil eden bir şahıs farz ediyoruz ki diyor. O mevcudat alemden bir şeye Rab olmak istiyor. Yani ateistler diyor ya işte şöyle kendi kendine şu olabilir. Tamam senin dediğin gibi olsun. Senin sebep olarak gösterdiğin şeyin bakalım atomun varlığı çıkartabiliyor mu? Senin sebep diye gösterdiğin şey bakalım hücreyi yapabiliyor mu? Senin sebep olarak gösterdiğin şey bakalım insanı yapabiliyor mu? Yıldızı yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu bakalım? Yapamaz. Ama insana bir şeyi uzaktan gösterirsen, hakkında çok düşündürtmezsen en muhal şey insana mümkün gözükebilir. Başparmağım aydan büyük gözüktüğü gibi. Gözüm bana ayın başparmağımdan küçük olduğunu söylüyor. Aklım biliyor ayın büyük olduğunu, gözüm değil. Eğer insan uzaktan bakarsa ve gördüğüne itimat ederse o zaman esbab perdesinde boğulur, Cenab-ı Hakk'ı göremez. Cenab-ı Hakk'ı görmek için Üstad esbab hakkında ne söylüyor? Hatırlıyor muyuz? Esbab hakkında ne söylüyor? Alem-i şehadet, alem-i gayb üstünde tenteneli bir perde demektir. Alem-i şehadet dediği, alem-i şehadet esbab yani. Tentene ne demek? Tentene tül demek. Niye söylüyor peki? Alem-i şehadet, alem-i gayb üstünde tenteneli bir perde derken neyi kastediyor? Tüle dikkat edersen dışarıyı göremezsin. Dışarı dikkat edersen tülü göremezsin. Alem-i şehadet, alem-i gayb üstünde tenteneli bir perde. Yani şudur, aslında bütün müsebbepleri kudret doğrudan doğruya yaratır. Ama sebepler tenteneli bir perde. Sebebe dikkat edersen Cenab-ı Hakk'ı göremezsin. Eğer Cenab-ı Hakk'ın yarattığına basiretle bir bakarsan esbabın yaratamayacağını dik anlarsın. Esbab bir çekirdeği yaratamaz. Canlılar evrim geçirmişler öyle diyor değil mi? Canlılar evrim geçirmiş demiyor mu? Çok merak ediyorum ya, hep merak etmişimdir acip bir şekilde. Mısır evrim geçirdiğine göre daha önceleri bunun tohumu yoktu demektir öyle değil mi? Tohumu yoksa nasıl yaşıyordu? Nasıl çoğalıyordu bir? İkincisi tohuma geçmeye karar verince tohuma kendisi nasıl yazdırdı tohumun içine? Deveye demişler ya boynun niye eğri diyor. O da ne demiş? Nerem doğru diye. Esbabın küfrün bir tane yanlışı yok ki. Trilyon yanlışı var yani. Balık sudan karaya çıkacak. Çıkart bakayım. Bütün solungacını akciğere çevirmen lazım. Bunu ihtimal veriyor. Canlılarda en ufak bir değişiklik olması için ne kadar süre gerekir diyorsun? Milyonlarca sene gerekiyor. İyi de senin dediğine göre zaten birkaç milyon sene önce olmuş canlılar. Sen en ufak bir değişiklik için milyon sene söylüyor. Nasıl olacak bu iş? İnsan da o zaman her bir değişiklik için birkaç milyon sene söylersen en azından birkaç trilyon senedir insanın yeryüzünde yaşaması lazım yani. Halbuki diyor ki birkaç milyon sene önce oldu. Ne demektir anlamadık yani. Hani yalan söyleyince onu düzeltmek için bir yalan daha söylüyorsun ya. Sonra onu düzeltmek için bir yalan daha söylüyorsun. İşte bu. Yalan düzeltmek için yalan söylemeye ateizm deniyor. Bir yalanı başka bir yalanla düzeltiyorsun. Çünkü sebep olarak gösterdiğin hiçbir şey o sonucu yaratamaz. İstersen ateizmi desteklemek üzere düşün, istersen ateizmi haklı kılmak üzere düşün, istersen ateizmin fikrine taraftar olarak düşün, sen bir çekirdeğin meydana gelişini izah edemezsin. Canlının nasıl çoğaldığını izah edemezsin. ChatGPT'ye dedim ki bu canlılar evrim geçirerek çoğalmış öyle mi? Evet diyor. Öyle yazıyorlar öyle söyle. Ve canlılar da bir hücreden çoğalmış öyle mi? Tabii öyle diyor. Peki bu hücre ne kadar ömrü olmuştur? Diyor hücreden ömrü uzun değildir. O zaman ilk hücre olduğunda madem ömrü uzun değil, bunun o zaman çoğalma sisteminde olmuş olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru diyor. Beslenme sisteminde olması lazım. Doğru değil mi? Doğru. Ne deniyor ona? Hani vücuttaki gelir gider dengesini sağlayan o mekanizmanın da olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Şunun da olması lazım. Doğru mu? Doğru. Bu ne biçim ilkel hücre? Çoğalma sistemi var, savunma sistemi var, beslenme sistemi var, kendini koruma sistemi var, her şey var. Bu nasıl ilkel hücre? Hani bir yalan söyleyeceksin bazı üslupla atlıyor ya. Hiçbir şekilde bir hücre aşama aşama meydana gelemez. Çünkü aşama aşama meydana gelirse yaşayamaz. Bu canlı eğer hücre evrim geçirecekse milyonlarca sene bu hücrenin yaşaması gerekiyor ki yavaş yavaş değişip de ondan sonra böyle yaşayabilecek hale gelsin. Ama kendisinde çoğalma sistemi olmasa, beslenme sistemi olmasa, koruma sistemi olmasa, denge sistemi olmasa hayatta kalamaz. Hepsinin bir anda olması gerekiyor.
Hücrenin içinde 3000 tane indirgenemez komplekslik varmış. 3000 tane. Yani aynı anda 3000 fonksiyonun çalışmış olması gerekiyor ki hücre canlı olsun. Buna ihtimal veren bir akla ne söylenir? Ha, uzaktan bakınca her şey mümkün gözüküyor. Evet. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşin. Bu misal çok önemlidir. Şurada söylediği üstadım, şu basit gibi gözüken misal çok önemlidir. Birçok meseleyi kökünden halleder. Dikkat edersek diyor ki, mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı, şuurlu farz ederek ona denilse. O da ihtiyarlı, şuurlu farz ederek. Bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Güneş, sen bir sineği yapabilir misin? Güneşin aklı olsaydı, şuuru olsaydı şöyle diyecekti. Elbette diyecek ki, Halık'ımın ihsanıyla dükkanımda ziya, renkler, haraç yok. Hani güneşten bir şey istiyorsun, güneş kendinde olanı verebilir, doğru mu? Ne diyecek? Vallahi beni yaratan bende ateş yarattı. Buyur, istediğin kadar dükkan senin. Beni yaratan bende ışık yarattı. Al ne kadar istiyorsan. Beni yaratan bende ısı yarattı, renk yarattı. Ne kadar istiyorsan al. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim ihtarım dahilindedir. Bakın sebeplerden güneş diyecek ki, benden ateş iste, vereyim. Benden renk iste, vereyim. Benden ışık iste, vereyim. Ama benden göz isteme. Ama benden kulak isteme. Benden akıl isteme. Benden hayat isteme. Benim dükkanımda yok. Peki sen işimize yaramadın. O zaman havadan isteyelim. Sineğin vücudunu yaratabilir misin? O da diyecek ki, nefes istiyorsan buyur hemşerim. Dükkan senin. Ama bende göz yapacak kudret yok. Bende kulak yapacak kudret yok. Bende böbrek yapacak kudret yok. Senden de işimiz olmadı. Toprağa soralım bakalım. Bir göz yapabilir misin? Sineği yapabilir misin? O da diyecek ki, öncekilerin yapamadığını ben nasıl yapayım yani? Bende göz yapacak bir ehliyet yok ki. Ben ne anlarım ışıktan? Ben ne anlarım mercekten? Ben ne anlarım ışık kırılmasından? Ben nereden bilirim yani? Senden de iş yok. Suya soralım. Su hepsinden kaçacak bu sefer. O diyecek, o olmak istiyorsan gel boğayım, dükkan seni yani. Ama benim dükkanımda hayat yok. Benim dükkanımda göz yok. Benim dükkanımda kulak yok. Bunu niye verdi üstad? Bir sanatkar ancak kendisinde olanı verebilir, yapabilir. Dudaksız adama demişler ki mumu üfleyerek söndür. Ne demiş olabilir? Mumu üfleyerek söndür demişler dudaksız adama. Ne demiş? Benden demiş dünyadaki en zor işi istiyorsun. Yani kır dök yapayım da üfle deme bende ya, dudağım yok yani. O olmadığı için, bak onda dudak olmadığı için üfleyerek söndüremez. Canlıda ne kadar özellik varsa onu yapanın o özelliklerin hepsini yapacak özelliğin olması gerekir. Sen tesadüfe veriyorsun. Sen evrime devrime veriyorsun. Ona sebep olanın onu yapacak özelliği olması gerekir. Aklı meydana getiren nasıl akılsız olur? Şuuru meydana getiren nasıl şuursuz olur? Hayatı meydana getiren nasıl hayatsız olur? Gözü yapan nasıl kör olabilir? Sesi yapan, kulağı yapan nasıl sağır olabilir? Ne kadar özellik varsa insanda, hayvanda, bitkide bütün o özellikleri yapabilecek ilim, irade ve kudretin var olması gerekir. O yüzden diyor ki güneşe, bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Yapamam. Ben ateşle ilgili iş yaparım, yakarım. Yakmayı iste, yakarım. Aydınlatmayı iste, aydınlatırım. Renk iste, vereyim. Ama göz, kulak, hayat yok bende hemşerim. Yok, yok, yok. Kimde var? Hiçbirisinde. Onun müsebbibi onlardan değil, onların dışında. Bir tablo gördük. El Alim yazmış oraya. Tablo siyah renkle yazılmış, El Alim. Kenarında da yaldızdan desenler çekilmiş. İç kısmı da bembeyaz. Alçı çekilip parlatılmış. Bir baktık tablonun alt tarafında altın yıldız boya var. Tablonun alt tarafında siyah boya var. Tablonun alt tarafında düzlenen alçı var. Şunun yapılabilmesi için gereken tüm alet edevat orada duruyor. Ateizm ne diyor biliyor musun? İşte diyor, bak bu alçıyı, buradaki alçı gördün mü? İşte buradaki alçı bu alçının işi. Buradaki yaldız, bu yaldızın işi. Buradaki yazı bu siyah boyanın işi. İşte ateizm budur. Ressamın yaptığı resmin de kullandığı spatulalar, fırçalar, boyalar tablonun altında duruyor. Sen diyorsun ki bu tablo, görmüyor musun? Kırmızı bak gül var orada. Bak burada kırmızı boya var. İşte bu boya bu gülün sebebi, bu kadar. Bak izah ettik konuyu. Meğerse ne kadar basitmiş ya. Biz anlamıyormuşuz yani. Ateizm bu kadardır. Ateizmin beyni, ateizmin çapı bu kadardır. Ama güneş diyor ki benden ısı iste vereyim, renk iste vereyim, ateş iste vereyim. Ama bende hayat yok, göz yok, kulak yok. Ben yapamam. Kim yapabilir? Hayatı olan yapabilir. Görmesi olan yapabilir, işitmesi olan yapabilir. Evet,
Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezyinat, esbabı arz edip müsebbibil esbab olan vacib-ül vücuda işaret ederek işte bu harikalıklar insanın görmesi, böbreği, dalağı, ciğeri yani ne kadar özelliği varsa müsebbibil esbab olan vacib-ül vücuda işaret ederek ve ile yurci'el emrü küllu. Her şey onun emriyle döner. Her şey Allah'ın emriyle. Her şey zerreden atomlara kadar doğrudan kudreti müdahalesiyle var olur. Sırrınca ona teslim umur eder. Öyle de şimdi bir nokta daha var. Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydalar bilbedaha perde-i gayb esbab arkasında bir Rabb-ı Kerim'in, bir Hakim Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Birincisi neydi? Harika sanat. Arkasında büyük bir sanatkarı gösteriyor. Tabiat onu yapamaz. İkincisi ne? Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydalar. Ateizmin en çok korktuğu kelime nedir? Azrail gibi korktuğu, ölüm gibi korktuğu bir kelime vardır Azrail. Nedir o? Amaç kelimesi. Azrail'den nasıl korkuyorsa öyle korkar. Niye? Çünkü bütün ateizmi, deizmi, agnosizm, bütün hoca karın masallarının köküne kibri suyu çakan kelime amaç kelimesidir. Çünkü amaç ancak şuur varsa vardır. Bilme varsa vardır. Eğer bilme yoksa amaç da yoktur. Eğer amaç olan bir şeyi gösterirsen bütün fikir çöker. O yüzden onu birkaç defa söylemiştim ama bize söyledikleri için ben hatta o Masal Ağacı diye bir site var ya o sitede görmüştüm. Göz diyor aslında diyor görmek için olmamıştır diyor. Ne için olmuş hemşerim? Ya diyor ışığa karşı hassasiyet gelişmiş diyor. O da yavaş yavaş neslini aktıra mükemmelleşmiş göz olmuş diyor. Bence gözün nasıl var olduğuna ilişkin bu bilimsel açıklamayı en iyi dinleyecek olan zebanidir. En iyi o dinler onu. Onun da gözü yok aksine. Kulağı da yok. Zebaninin gözü kulağı yoktur. Ama bu adamı dinler herhalde yani. Göz nasıl oldu? Işığa karşı hassasiyet gelişti. Zamanla nesline geçti. Milyonlarca sene içinde göz meydana geldi. Aslında göz görmek için değildir. Kulak işitmek için değildir. Orada sese karşı bir hassasiyet gelişmiş. Sonra o da milyonlarca sene içinde kulağa dönmüş. Ya Rabbim sen büyüksün ya. Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydalar. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz yumurtanın içinde ilerideki yiyeceği taneleri kıran bir taşlığın takılması gösteriyor ki civcivin gideceği dünyada taneler hesap edilerek o taşlık yapılmış. Hava hesap edilerek akciğer yapılmış. Işık hesap edilerek göz takılmış. Ses hesap edilerek kulak takılmış. Hava hesap edilerek kanat takılmış. Yani civcivin içinde civciv teşekkül olurken, yaratılırken onun gideceği dünyada yaşaması için gerekli cihazlar hesap edilerek takılmış. Bu maksatla, bu amaçla yapılmış. Sen şimdi bu amaç gözükürken bu amacın maksatlı olarak bir gaye matuf olarak olduğunu söylemen gerekirken yok ya öylesine bir kere olmuş o da gelişmiş bu hale gelmiş diyorsan insan gözüyle gördüğü hakikati inkar etmedikçe ateist olamaz. İnsan gözüyle gördüğünü, bizzat gördüğünü inkar etmedikçe ateist olamaz. Ateizm bir akıl bozulmasıdır. Bir akıl ahlaksızlığıdır. Biz burada amaç meselesini insana tatbik edelim. 9 ay o gün boyunca anne karnında duruyor. El ayak var işe yaramaz. Göz kulak var işe yaramaz. Akciğer var işe yaramaz. Akıl var yani potansiyel olarak akıl var işe yaramaz. Anne karnında hiçbir işe yaramaz yani. Peki bu anne karnında çocuğun bu şekli nerede işe yarıyor? Anne karnından çıktıktan sonraki dünyada işe yarıyor. Peki anne karnından çıktıktan sonraki dünyada yaşayacak organlarla bunun donatılmış olması geleceğe dönük bir hareket değil mi? İleriye dönük bir gaye değil mi? İleriye dönük bir amaç değil mi? Amaç varsa şuur yok mudur? Amaç şuurun neticesi değil midir? Amaç düşünmenin neticesi değil midir? Mutlaka bunun sebebinin ileride gideceği hayatta lazım olan cihazları tasarlamakta, tasarlama özenine sahip olması gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii ki. Ama diyor ki olmuş bir kere. Zebaniler kesin sohbeti çok seviyorlar. Evet öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydalar bilbeda perde-i esbab arkasında Rabb-ı Kerim'in ve Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Evet buna daha çok şey söylenebilir. Üçüncüsünü de söyleyecek bir cümleyle ondan sonra. Çünkü şuursuz esbab bir gaye elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Bunu altınla yazalım. Şuursuz esbab bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz vücuda giren her mahluk bir gaye değil. Belki çok gayelere, faydaları, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabb-ı Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor, o faydaları onlara gaye vücut yapıyor. Bakın söylediği cümleyi söyleyeyim size. Balıkta biliyorsunuz solungaçla nefes almak var. Sonra bu karaya çıkmış gariban, istirahati bozulmuş, karaya çıkmış. Karaya çıkınca da akciğerle nefes alması lazım. Ne olmuş? Akciğeri nasıl dönmüş biliyor musunuz? Ben de yeni öğrendim. Balığın içinde hava baloncuğu vardır ya, hava baloncuğu akciğere dönmüş. Nasıl bir açıklama mı? Mükemmel ya. Yani şunu demek istiyor. Baloncuğun içinde oksijenle karbonun temas etmesine uygun bir yapı gelişti. Kendi kendine tabii bu arada. Ve sonra o akciğere bütün vücuttaki damarlar bağlandı. Kalp bağlandı. Kalp
Tek yönlü pompa gibi, hidrolik pompa değil mi kalp? Tek yönlü pompadır. Yani bastığında bir taraftan basar, bir taraftan çeker. Şöyle basar yani. Yani basar ve çeker. Çok ilginç. Şu kalp seviyesinin alt tarafındaki damarların içinde tek yönlü kapakçık vardır. Öyle mi? Yok mu tıpçı? Şu seviyenin altında bütün damarlarda kapakçık vardır. Yani şöyle basılır, kapatır, geri gelmez. Basar, geri kapatır. Basar, kapatır. O yüzden kan devir daim yapabiliyor orada. Ama şu seviyenin üstünde kapakçık yok. Şu anda ayakta dururken bir türlü ayağında kan toplanmıyor. Niye? Çünkü tek yönlü basınç var ama kafa üstü amuda kalktığında kan beynine toplanıyor. Niye? Çünkü orada tek yönlü kapak çıkıyor. O yüzden kan beyine toplanıyor. Geri çekemiyor onu. Niye? Kapak yok çünkü. Ama buradan aşağıda kapak mevcut. O kapak da konmuş oraya. Kalbe bağlanmış. Kalpten çıkan damarlar 36 trilyon hücrenin her birisine damarlarla bağlanmış. Bu şehirde kaç kişi, kaç hane var? Dikkat edelim buraya. Bu şehirde kaç hane var? Ben söyleyeyim. 36 trilyon hane var. Sonra her haneye elektrik kablosu döşenmiş. Sonra her haneye su tesisatı çekilmiş. Sonra her haneye gider bağlanmış. Her haneye. 36 trilyon hanenin her birisine elektrik, her birisine su, her birine gider. Bir de ne bağlanmış? Bir boru daha bağlanmış. O boruyla da içerideki hanenin ihtiyacı olan gıda geliyor. Bir borudan gıda geliyor, bir borudan artıklar çıkıyor. Bir borudan elektrik sinyalleri geliyor, bir borudan da su geliyor. 36 trilyon hane bu şekilde tesisat çekilmiş. Peki nasıl olmuş bu? Çok basit, tesadüfen. İnsan vücudunda 36 trilyon hücre var. Her hücreye elektrik hattı denen sinir çekili. Her hücrenin içine damar denen su çekili. Her hücrenin içine gıda gelen, kanla beraber gıda gelen o gıda hattı çekili. Fazlaları oradan alan bir hat çekili. Bir hanenin ihtiyacı neyse hepsi aynı yerden sağlanır. Her eve hat çekildiği gibi buraya da çekilmiş. Böyle bir şehir olsa mümkün değil, tesadüf olamaz der. Bundan milyonlarca kez daha harika insan, canlı, bitki vesaire hepsinin içindeki bu harikalığa tesadüf diyor. Evet. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahire intihac eden esbab. Zahiren. Hatta hemen soralım ya. Yağmur nasıl yağar? En iyi bilen cevap versin. He? Tesadüfen. Yok canım, biz doğrusunu söyleyelim. Yağmur nasıl yağar? Ne olur da yağar? Su buharlaşır. Doğru mu? Buharlaşınca yukarı çıkar. Öyle değil mi? Yukarı çıkınca ne yapar? Efendim? Soğuk hava tabakasına rastlar. Soğuk hava tabakasına rastlayınca yoğunlaşır. Yoğunlaşınca aşağı düşer. Biz de buna yağmur deriz. Doğru mu? Buharlaşır. Yukarı çıkar. Soğuk hava tabakasına rastlar. Yoğunlaşır. Yağmur olarak yağar. Var mı ekleyeceğimiz bir şey veya çıkartacağımız bir şey? Var mı? Yağmur böyle yağıyor. Doğru mu? Ya doğru mu yanlış mı yani? O zaman su ne zaman buharlaşmaz? Suyun buharlaşmadığı bir saniye yoktur. Mesela kurumak buharlaşmaktır. Gölün kuruması, ırmağın kuruması, denizin kuruması, ağaç yapraklarının buharlaşması bunlar kurumadır. Dolayısıyla yeryüzünden gökyüzüne sürekli olarak buhar çıkar zaten. Buharın çıkmadığı bir an yok. Kutupta bile hava her zaman kuru olduğu için suya temas ettiğinde kutupta bile buharlaşıyor. Buharlaşmayı biz illa sıcak gibi zannediyoruz. Kurumak bir buharlaşmaktır. Peki ne zaman buharlaşmıyor? Her zaman buharlaşır. Peki buharlaşan su ne zaman yukarı çıkmaz? Her zaman çıkar. Peki yukarı çıkınca ne zaman soğuk hava tabakasına rastlar? Her zaman. Uçakla gelirken gördüm 60 derece yazıyordu, eksi 60. Genelde uçağın uçtuğu seviye 10 kilometre, genelde eksi 60 civarındadır. Ağrı Dağı'nın tepesine çıkmak isteyen varsa bir gün çıkın da bir bakın. Temmuz'un en sıcak günü çıkın bir bakın nasıl olduğunu oraya. Eksi 40-45 derece falan yani sıcaklıklar böyle düşüyor. Peki su her zaman buharlaşıyor. Buharlaşan her zaman yukarı çıkıyor. Yukarı her zaman çıktığında soğuk hava tabakasına rastlıyor. Bu durumda soğuk hava tabakasına su buharının rastlayıp da yoğunlaşmaması mümkün mü? Mümkün değil. Böyle bir şey imkansızdır. Peki yoğunlaşınca otomatikman ağırlık kazanır, aşağı düşer. Sizin bu tanımınıza göre 365 gün 6 saat yağmur yağması lazım. Hatta bu duruma göre yazın daha çok yağması lazım. Ama ne hikmetse kışın yağıyor. Yazın daha az yağıyor. Sizin getirdiğiniz bu açıklama çözmedi bu işi yani. Ama bak ilkokuldan beri böyle öğrendiğimiz için daha önceden öğrendiğimiz bir şeyin sorgulamasını çok yapmaya alışık değiliz. Alışık olmadığımız için bak biz bile hakkında düşünüp de nasıl oluyor bu ya? Su buharlaşıyormuş, yukarı çıkıyormuş, soğuk hava tabakasına da yağmur yağıyormuş. Hiç aklımıza gelmiyor ki zaten hep bu böyle oluyor. Bu durumda hiç durmadan yağmur yağması gerekiyor. Hiç durmadan. Ama yağmıyor. Tam tersine yazın değil bir de kışın, baharda falan yağıyor yani. Daha serin zamanlarda yağıyor. Bak buradaki meselemiz şu. Mesele nasıl yağmur yağıp nasıl yağdı falan mesela derdimiz o değil. Derdimiz şu. Bakın insan bildiğini zannettiği meseleyi soruşturma ihtiyacı hissetmiyor. Bakın o bize gelen açıklamanın yağmur yağmak için yeterli olmadığı aklına gelmiyor. Ve çok daha büyük hakikatleri kaçırıyor. Rüzgarları diyor aşılayıcı olarak gönderdik.
Göktaşının havada eritiyor Cenab-ı Hak göktaşını. Onun tozunu bulutun içine attırıyor rüzgarla. Veyahut da çölden kumu kaldırıyor. O kumun içindeki kumcukları, küçük tozu tutup bulutun içine attırdığında su ancak birleşecek bir merkez bulup da ağırlık kazanırsa aşağı düşer. Yoksa düşmez. Çünkü yukarı doğru çıktıysa biliyorsunuz ağırlık azalıyor. Ağırlık azaldığı için bulut orada duruyor. Aşağı düşmez. Aşağı düşmesi için ekstra bir müdahale gerekiyor. Nedir? Ya çöl kumunun tozunu atacak yahut da göktaşı tozunu atması gerekiyor. Başka türlü yağmur yağmıyor. O yüzden yağmur yağdırmak için ne yapıyorlar? Gümüş iyodür tozunu buluta fışkırtıyorlar. Atıyorlar. O zaman su çekirdek bulup bir anda yoğunlaşıp öyle iniyor. Yoksa öyle soğuk hava tabaklar rastladığı için inmiyor. Burada meselemiz nasıl yağıp yağmadığı değil. Bir şeyi doğru bilirsek o konuda araştırmaya kapanır. İşte insanların en büyük hatası budur. İnsanların hatası bir şeyi biliyoruz biz bunu ya dedip de ateizmin evrim zaten gerçek ya falan deyip evrimi sorgulamıyor. Solungacın nasıl akciğere döndüğünü sorgulamıyor. Kalp ne zaman çalışmaya başladı? Eğer canlı evrim geçiriyorsa insan bu kalp bir zamanlar yoktu demek öyle değil mi? Nasıl var oldu o zaman? Var olduysa bir zaman çalışmıyor demektir. Ne zaman çalışmaya geçti? Kadın ve erkek bir araya geldiğinde yeni bir canlı meydana getirebilmek için erkeğin vücuduyla kadının vücudunun biyolojik ve psikolojik olarak bir araya geldiğinde çocuğu meydana getirebilecek bir yapının olması gerekmiyor mu? Bu ne zaman var oldu? Eğer daha önceden yoksa ki evrim inancına göre daha önceden olmaması gerekiyor. O zaman nasıl çoğaldı? Eğer yok bir çoğalma şekli varsa bu şekle niye döndü? Bu eğer şu andaki bildiğimiz birleşme canlı meydana getirme şekli evrimle meydana geldiyse daha önce bu yoktu demek. Daha önce o zaman başka şekilde çoğalıyordu demektir. Başka şekilde daha önce çoğalıyorsa bu hale niye döndü? Ya bir masalın da neresini düzeltelim bilmiyorum ki. Hani hoca vaaz ediyormuş ya. Nuh Aleyhisselam gökten aşağı öküzü getirirken Nuh Aleyhisselam diyor ki hoca diyor ki Nuh Aleyhisselam diyor oğlu İsa Aleyhisselam'ı kesecekken Azrail gökten aşağı inek indirdi. Biri demiş ki ya hocam bu işte bir yanlışlık var herhalde derken ya demiş neresini düzelteyim ben bunu ya? Nuh değil İbrahim Aleyhisselam. İsa değil İsmail Aleyhisselam. Azrail değil Cebrail. İnek öküz değil koyun. Neresini düzelteyim ben bunu yani? Daha gideriyor. Şimdi evrim meselesinin neresini düzeltelim ya? Eğer bir evrim varsa daha önce bu şekilde değildi demektir. Daha önce bu şekilde değilse o şekil her nasılsa öyle yaşıyor demektir. Öyle yaşıyorsa niye evrim geçirsin? Durup dururken kalp ortaya çıkacak milyonlarca sene için sonra çalışmaya başlayacak. Kalbin çalışması yetmez. Kalbe sinyal verecek elektrik sisteminin döşenmesi gerekir. Sonra kalbin döşenmesi elektrik sisteminin verilmesi yetmez. Her bir hücrenin içine bir damar yolunun açılması gerekir. Damar yolu açılması da yetmez. Onun içindeki bütün gelir ve gider ayarlarının yanan ve kullanılan malzemelerin işe yaran malzemelerin alınması, işe yaramaz malzemelerin de istiflenmesi için birilerinin orada çalışması gerekir. O çalışma için gerekli enerjinin orada bulunması gerekir. O enerjiyi kullanacak altyapının olması gerekir. Neresini düzeltelim ya? Sonra onu alıp akciğere getirmesi lazım. Akciğerde oksijene temas ettiğinde insanın ciğerleri en ince yerlerdir. Normalde basıncıyla kanın ciğerden fışkırması lazım incecik. Oksijenle temas ediyor yani. Oksijenle temas edecek kadar havada incedir. Ama oraya geliyor, karbonla temas ediyor. Karbondioksiti döndürüyor, çıkarıyor, atıyor falan. Tekrar geri geliyor. Ya biz bunun şimdi bu halin tesadüfen olduğunu söyleyenen neresini düzeltelim bunun yani? Ne yapalım da düzeltelim? Bir hikaye, bir masal ki, bir masalın hani insanlar masal anlatır ya. Masal anlatırken bu masalın içinde bir iki yer masaldır. Sen şimdi Dede Korkut masalını anlatırken işte Deli Dumrul kuru bir çayın üzerine köprü kurmuş. Gelenden geçenden para alıyor. Parasını verenden 5 kuruş, vermeyenden döve 10 kuruş alıyor. Dikkat edelim bakın masal anlatıyor şimdi. Sonra bir gün ondan sonra bir köyden geçiyor. Köyden geçerken ağlayanları görüyor. Diyor niye ağlıyorsunuz? Diyor ki işte Azrail aldı. Kimmiş bu Azrail? Çıksın karşıma diyor. Azrail bir çıkıyor aklı başından gidiyor filan. Bak şimdi kuru bir derenin üzerine köprü kurmak. Bak bu masal değil. Bu olabilir. Geçenden para verenden 5 kuruş alıyor. Bu olabilir. Geçmeyenden döve 10 kuruş alıyor. Bu da olabilir. Köye gitti Azrail ağlıyorlar. Bu da olabilir. Canlar Azrail almış. Bu da olabilir. Azrail'e meydan okuyorum. Bunu da demiş olabilir. Azrail'i gördü. Bu da olabilir. Yani bakın bir masalın içinde ancak bir iki nokta gerçekten olamaz. Bütün masallar içinde evrimin istisnai bir yeri var. Baştan sona hepsi masal. Düşünen için. Bir şeyin olup olamayacağını kıyaslama noktasında baktığında olması imkansızdır. Niye? Kalbi var edecek bir sebep yok. Damarları var edecek bir sebep yok. Hücrenin içinde enerji sağlayacak, mitokondriyi yapacak bir sebep yok. Ama insan sırf kasti olarak öyle olsun istediği için yanlış. Evet. Mesela yağmur geliyor, yağmuru zahiren intihac eden esbab, hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Çok uzamasın diye buraları hızlı okuyacağım. Gökyüzünde biliyorsunuz azot çok, oksijen çok değil mi? Yukarılara doğru hidrojen çok, şu çok, bu çok. Nem çok, her şey var. Bir şimşek çakıyor, nitrik asite düşüyor. Nitrik asit nedir? Kezzap.
Bir şimşek çakıyor, amonyağa dönüşüyor. Bir şimşek çakıyor, amonyak tuzları, amonyum nitrat, amonyum sülfata dönüşüyor. Ve bu her sene yağmurun içine konup yılda 400 milyon, öyle hesap etmişler bilemiyorum. 400 milyon ton amonyum nitrat, amonyum sülfat yağmurla yere iner. Yağmur demek ki kasti olarak geliyor. Normal sulama gibi olmaz mesela yağmur sulaması. Normal sulama gibi olmaz. Çünkü yağmurun içinde bitki tarafından tamamen sindirilen kimyasallar mevcuttur. Ve bu gökyüzündeki laboratuvarda yapılıp aşağıya gönderiliyor. Nitrik asit oluştuğu zaman gelebilir de gelmiyor. Amonyak oluştuğu zaman gelebilir de gelmiyor. Ne zaman geliyor? Amonyum nitrat, amonyum sülfata döndüğünde geliyor. Evet, demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir Halık-ı Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asar rahmet ve faydaları tazammun ettiğinden güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattür etmiş, katre katre geliyor. Çok ilginç ya. Bir kere geçerken apartmanın üzerinden bir damla düştü, kafamı acıttı ya. Ya 40-50 metre yukarıdan bir damla düştü, kafamı acıttı ya. 2 kilometre, 3 kilometreden geliyor yağmur ya. İncitmiyor ya, yaprağı bile incitmiyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat. Bu da üçüncüsü. Birincisi harika sanattı. İkincisi ona takılan neticelerdi, gayelerdi. Üçüncüsü ise bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler. Yani güzellik denen şey. Güzellik diye bir şey var. Güzelliğin en önemli kuralı nedir? Bir şeyin bize güzel gelmesinin en önemli kuralı nedir? Biz bir şeyde hangi özelliği gördüğümüzde ona güzel diyoruz. Benim eskiden çok yaptığım bir şey vardı. Bilmiyorum herkes yapıyor mudur? Eskiden televizyonlar siyah beyazdı ya. Bakıyorum biri çıkıp oynamaya başlıyor. Halk oyunu falan gibi. Hani tek başına oynuyor, dans ediyor adam. Ben televizyonun sesini kısıp adama bakıyordum. Çok komik geliyor. Ya. Lan niye yapıyorsun bu hareketi? Manyak mısın sen ya? O hareketin insana güzel gelmesi için aynı hareketi yapan bir yanına geldiğinde güzel gözükmüyor. Dikkat edin. Hareket için daha başka konularını söyleyeceğim. Hareketin güzel gelmesi için insana aynı hareketi yapan birisinin daha olması gerekir. İkisi aynı hareketi yaparsa insana güzel gelir. Çünkü güzelliğin ölçütü simetrikliktir. Ölçülerden bir tanesi. Aynı şey iki tane olduğunda mesela insan güzel geliyor insana. Niye? İnsanı yukarıdan aşağı ikiye böl, iki taraf birbirinin aynısıdır. Simetrik olduğu için güzel geliyor. Biz bir insana çok çirkin dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Sağ ve sol simetrisi bozulmuştur. Benim gibi şurada yüz felci geçince ayar bozuluyor böyle, tamam mı? Simetri bozuluyor. Çiçek sana niye güzel görüyor diye bir bak bakalım, simetrisi vardır. Tavus kuşu niye sana güzel görüyor diye bir bak bakayım, simetrisi vardır. Veyahut göz alıcı renkler orada olmayan, İlk defa gördüm. Şeyi biliyorsunuz, göz gibidir şey. Tavus kuşunun kanadı şöyle yaldır yaldır yanar yani böyle. Ateistler çok kızıyorlar tavus kuşunun kanadına. Zaten onun da çok umurundaydı yani. Bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler. Ya kedinin bizim de var. Kedinin gözüne bakıyorum cam gibi ya. Cam derken yani cama diyeceksin, kedi gözü gibi yani. Bir şey bu kadar mı şeffaf olur ya? Bir şey bu kadar mı güzel olur ya? Öyle bir renk var ki içinde pırıl pırıl cam gibi, yine cam gibi diyoruz, parlıyor böyle. Bir kedinin gözüne bakıp da o gözün tesadüfen olduğunu söylemek nasıl mümkün oluyor? Gösterişler, bir bedava perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlarıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek. Nasıl ki görmek görenin işidir, işitmek işitenin işidir, güzellik yaratmak, güzel gözükmek isteyen birinin işidir. Kendini sevdirmek isteyen birinin işidir. Kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen Bizzat-ül Celal'in vücub vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Göstermek yani hayvanatın ve nebatatın arkasındaki süslü vaziyetler kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen. 11. söz aklımıza gelsin. Bir Zat-ül Celal'in vücub vücuduna mutlak olması gerektiğine ve vahdetine bildiğine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Annenin yemeği gibi olmuyormuş hiçbir yemek. Öyle mi? Halbuki çoğu anne yemek yapmayı pek bilmez aslında yani. Ya bilir de yani sonuçta dünyanın en iyi aşçısı değiller yani, öyle değil mi? Ama anne yemeği çok lezzetli oluyor ya. Niye? Çünkü annenin yemeğinin arkasında seni mutlu etmek arzusu vardır. Senin için yapıyor. Senin hoşuna gitsin diye yaptığı için oraya sirayet ediyor. Bir şeyi güzel yapan öncelikle onu güzel yapma arzusudur. Hatta felsefede de var öyle. Güzel nedir diye sorulursa İyiyi talep etme. İyi nedir? İyiyi talep etmektir diyor öncelikle. En iyi nedir? En iyi talep etmek. Güzellik nedir? Güzellik yapmak istemektir. Gül güzel mi? Öyleyse güzelden geliyor. Ama burada bir cümle söyledi, fark ettik mi? 11 sözdeki geçiyor. Kendini tanıttırmak, sevdirmek ve bildirmek isteyen. Allah kendini sevdirmek istiyormuş ya. Onun sevdirmek talebine karşı hakkıyla cevap veren yalnızca Peygamber Aleyhisselam'dır. Bu mecazi aşklarda gül veriyorlar. Nihat abi verdin mi hiç gül? Vermedin mi? Kime sorsam vermedim ya der. Vermiş neyse bak acaba mertçe söylüyor yani. Böyle gül veriyorlar. Gül verirken ne demek istiyordun abi? Ne diyormuş? Aslında
Tam tersi. Gül veren ne demek istiyor biliyor musunuz? Senin tarafından sevilmek istiyorum. Tıpkı gülü yaratan Cenab-ı Hakk'ın o gülü güzel yaratması gibi. Sana gülü gönderen senin tarafından sevilmek arzusunu dile getirmiş. Gül şeklinde. Bunu fark eden Peygamber Aleyhisselam'dır. Onun kendini sevdirmek arzusuna bütün fıtratıyla cevap verip kalbinde Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye müsaade etmiyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek arzusu var. Güzellik bunun için var. Kendini tanıttırmak, sevdirmek ve bildirmek için var. Evet, gördüğümüz her güzellik Cenab-ı Hakk'ın kendini bildirmek, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatının bir nişanesidir. Her neredeki bir güzel çiçek gördün, Allah o çiçekle kendini sana sevdirmek istiyor. Neredeki bir güzellik gördün, Allah orada onun diliyle kendisini sana sevdirmek istiyor. Çocuğuna baktın mı? Güzel mi geldi çocuğun? Yüzüne bakmak, yanaklarını okşamak, ısırmak, benim gibi şuralarını ısırmak falan hoşuna mı gidiyor? Cenab-ı Hak onunla kendini sana sevdiriyor. Onu sana ikram etmekle, onu sana ikram edip sendeki duyguları uyandırmakla kendini sevdirmek istiyor. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişi keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedaha vedud, maruf bir sani kadrimin vücuduna ve vahdetine şahit eder. Buradaki bu kelimeler tek tek söylerim ama uzun çıkacağı için yoksa bu kelimeler mühim yani. Vedud, maruf bir sani kadrimin vücuduna ve vahdetine delalet eder, şahit eder. Elhasıl sebep gayet adi aciz. Bu arada elmanın sebebi elma ağacıdır değil mi? Görünüşte. Unutmayalım. Sebep diye bir şey yaratılmamıştır. Sebep diye bir şey yoktur. Ne oldu o zaman? Bu sebepler ne? Sebepler hayalidir, farazidir, buradadır. Elma ağacı sebep değil. Çünkü o da yaratılıyor. O da yaratılıyor. Nasıl sebep olsun yani? Eğer sebebin vücudu olsa şirk olurdu. Allah kendine ortak mı yaratıyor aşağı? Öyle bir şey yok. Elma ağacı elmayı yaratamaz. Sadece elmadan önce elma ağacını gördüğün için ona dalına takıldığı için onu sebep kabul ediyorsun. Sebep diye bir şey yoktur. Sebepler buradadır. Hayalidir, farazidir sebep yoktur. Sebepler hayalidir. Onu hakikat zannetmek şirktir. Sebepler farazidir. Sebepler hayalidir. Sebep diye bir şey yoktur. Sebep diye gözüken şeyler vardır. Onları sebep kabul etmek şirktir. Allah kendine şirk olacak şey yaratmamıştır. Evet, sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbep ise gayet sanat ve hikmet olduğundan sebebe az eder. Hem müsebbebatın gayesi faydası dahi cahil ve camid olan esbabı ortadan atar, bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezyinat ve maharetler, o süslemeler kendi kudretini zişurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir saniye hakime işaret eder. Evet, bir sineğin vücudunu yaratabilir misin? Yaratamam. Ben ateş veririm, ben ışık veririm, ben renk veririm. Sineğin vücudundaki gözüm, kulağım sebebi ben olamam. Sebep olan onu yapabilecek mahiyete taşıması gerekir. Öyleyse harika sanatın sebebi harika sanatkardır. Maksadın sebebi şuurdur. Gösterişin, tezyinatın sebebi arkada kendini bildirmek ve sevdirmek isteyendir. Öyleyse kendini zişurlara, müsebbebatın yüzündeki tezyinat ve maharetler kendisi kudretini zişurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir sani hakime işaret eder. Bu mesele ruhumuza nasıl yerleşiyor acaba? Kendini sevdirmek isteyen bir Cenab-ı Hak var. Alemlerin Rabbi kendini sana sevdirmek istiyor. Ve senin hissiyatına güzel gelen şeyleri, aklına güzel gelen şeyleri, duygularına güzel gelen şeyleri yaratmakla kendini sana sevdirmek istiyor. Onun kendini sevdirmek istemesine mukabil insanın yaptığı nedir? Benim yaptığım ne? İnsanın demeyelim. Buna mukabil benim yaptığım nedir? Ey esbabperest biçare! Bu üç mühim hakikati neyle izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerike lehde. Ondan başka o tektir, onun bir şeriki yoktur de hassiz evhamdan kurtul. Evham ne? Küfür bir faraziyedir, küfür bir evhamdır, bir hayaldir. Hassiz evhamdan, hayalden, faraziyeden kurtulmak için aklın göreceği, bileceği tek bir şey var. Vahdehu la şerike leh. Başka bir izahı, başka bir açıklaması, başka bir yorumu yoktur. Lillahil Fatiha.
Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala Mayrahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.